Bir önceki videomuzda atmosferin en alt katmanı olan troposferi incelemiştik. Yağmurların, bulutların, kasırgaların ve yaşamın büyük bölümünün gerçekleştiği bu hareketli katman aslında atmosferin yalnızca başlangıcıydı. Peki troposferin hemen üzerinde ne var? Bulutların bittiği, havanın büyük ölçüde durulduğu ve dünyadaki yaşamı ölümcül, güneş ışınlarından koruyan görünmez bir savunma hattının bulunduğu bir bölge. İşte burası stratosfer. Yaklaşık 10 ila 50 kilometre yükseklik arasında uzanan stratosfer, dünya atmosferinin kütle açısından ikinci, kalınlık açısından ise üçüncü büyük katmanıdır. Altındaki troposferden tropopoz adı verilen sınırla ayrılır. Üst kısmında ise mezosferle stratopoz bölgesinde buluşur. Ancak bu sınırlar sabit değildir. Ekvator üzerinde tropopoz yaklaşık 17 kilometre yüksekliğe kadar çıkarken, kutuplarda 8 ila 9 kilometreye kadar alçalabilir. Bu nedenle stratosfer, dünyanın her yerinde aynı yükseklikte başlamaz. Ayrıca bu sınır yalnızca enleme göre değil, mevsimlere göre de değişir. Yaz aylarında tropopoz genellikle daha yüksek seviyelere çıkarken, kış aylarında daha alçak seviyelere iner. Bu da stratosferin alt sınırının yıl boyunca dinamik bir şekilde değiştiği anlamına gelir. 20. yüzyılın başına kadar bilim insanları atmosferin yukarı doğru çıkıldıkça sürekli soğuduğunu düşünüyordu. Fakat Fransız meteorolog Leon Tesserent de Bort ve Alman bilim insanı Richard Assmann'ın bağımsız balon gözlemleri şaşırtıcı bir gerçeği ortaya çıkardı. Belirli bir yükseklikten sonra sıcaklık düşmeyi bırakıyordu. Bu keşif, stratosferin keşfiydi. İlk bakışta bu durum şaşırtıcı görünür. Çünkü günlük deneyimlerimiz bize bir ısı kaynağından uzaklaştıkça sıcaklığın azalacağını söyler. Atmosferin alt katmanı olan troposferde de gerçekten böyle olur. Yükseldikçe sıcaklık düşer. Ancak stratosferde işler farklıdır. Burada sıcaklığı belirleyen şey, dünya yüzeyinden gelen ısı değil, doğrudan güneşten gelen mor ötesi ışınlarla atmosfer arasındaki etkileşimdir. Bu nedenle yükseğe çıkıldıkça sıcaklık yeniden artmaya başlar ve stratosfer, atmosferin diğer katmanlarından ayrılan benzersiz bir yapıya sahip olur. Burada atmosferin en değerli hazinelerinden biri bulunur. Ozon tabakası. Yaklaşık 15 ile 35 kilometre yükseklikler arasında yoğunlaşan ozon molekülleri, güneşten gelen yüksek enerjili mor ötesi ışınları emer. Ozon, 3 oksijen atomundan oluşan özel bir moleküldür. Peki ozon nasıl oluşur? Stratosferdeki normal oksijen molekülleri, yani 2 oksijen atomundan oluşan oksijen, güneşten gelen güçlü mor ötesi ışınlar tarafından parçalanarak tek oksijen atomlarına ayrılır. Bu serbest oksijen atomları daha sonra başka oksijen molekülleriyle birleşerek 3 oksijen atomundan oluşan ozonu oluşturur. Ancak süreç burada bitmez. Ozon molekülleri de yine mor ötesi ışınlar tarafından parçalanabilir. Böylece stratosferde sürekli devam eden doğal bir oluşum ve parçalanma döngüsü meydana gelir. Bu moleküller mor ötesi radyasyonu emerken enerjiyi ısıya dönüştürür. Sonuç olarak stratosferin üst kesimleri alt kesimlerinden daha sıcak hale gelir. Atmosfer biliminde buna sıcaklık terselmesi ya da inversiyon adı verilir. Troposferde yükseldikçe sıcaklık azalırken, stratosferde tam tersi yaşanır. Alt seviyelerde sıcaklık yaklaşık -60 derece civarındayken, stratopoza yaklaşıldığında 0 dereceye kadar yükselebilir. Bu sıcaklık yapısı stratosferin karakterini tamamen değiştirir. Troposferde sıcak hava yükselir, soğuk hava alçalır ve sürekli bir karışım meydana gelir. İşte bulutları ve hava olaylarını oluşturan süreç budur. Fakat stratosferde sıcaklık yukarı doğru arttığı için güçlü dikey hava hareketleri oluşamaz. Sonuç olarak bu katman son derece sakin ve kararlıdır. Burada neredeyse hiç yağmur yoktur, neredeyse hiç bulut yoktur ve su buharı miktarı son derece düşüktür. Bu yüzden stratosfer, atmosferin en durağan bölgelerinden biri olarak kabul edilir. Ancak bu sakinlik tamamen boş ve cansız olduğu anlamına gelmez. Uzun yıllar boyunca stratosferin yaşam için tamamen elverişsiz olduğu düşünülüyordu. Fakat son araştırmalar bu algıyı kısmen değiştirmeye başladı. Güçlü fırtınalar, volkanik patlamalar ve hatta büyük ölçekli hava akımları yeryüzündeki bazı dayanıklı bakterileri
ve mantar sporlarını stratosfere kadar taşıyabilir. Bu mikroorganizmaların bir kısmı yoğun mor ötesi radyasyona, aşırı kuruluğa ve dondurucu soğuğa rağmen hayatta kalmayı başarabilir. Bu nedenle stratosfer yalnızca bir koruyucu katman değil, aynı zamanda mikroskobik yaşam için devasa, görünmez bir taşıma yolu gibi de işlev görebilir. Bu durum, dünyadaki yaşamın düşündüğümüzden çok daha dayanıklı ve yayılabilir olduğunu gösteren çarpıcı bir örnektir. Ancak troposferdeki fırtınalar düşündüğümüzden çok daha dramatik olaylara sahne olabilir. Şimşeklerin yalnızca yeryüzüne doğru çaktığını düşünmek yaygın bir yanılgıdır. Gerçekte çok güçlü fırtınaların üzerinde, bulutların tepesinden yukarı doğru fırlayan devasa elektrik boşalmaları meydana gelir. Kızıl cinler, Red Sprites ve mavi jetler, Blue Jets olarak adlandırılan bu olaylar doğrudan stratosfere ve hatta mezosfere kadar uzanabilir. Çıplak gözle görülmeleri son derece zordur ve genellikle yüksek hızlı kameralarla kaydedilirler. Ancak görüntülendiklerinde gökyüzünde yukarı doğru patlayan kırmızımsı ve mavimsi ışık sütunlarıyla adeta başka bir dünyaya aitmiş gibi görünürler. Bu olaylar, troposfer ile üst atmosfer katmanları arasındaki etkileşimin ne kadar dinamik ve karmaşık olduğunu gösteren en etkileyici örneklerden biridir. Ancak bu bulutsuzluk tamamen mutlak değildir. Özellikle kutup bölgelerinde, aşırı soğuk kış aylarında çok özel bir bulut türü oluşabilir. Kutup, stratosferik bulutları. Bu bulutlar yaklaşık 15 ila 25 kilometre yükseklikte, son derece düşük sıcaklıklarda meydana gelir ve çoğu zaman inci gibi parlayan, renkli yapılarıyla dikkat çeker. Bu bulutlar yalnızca görsel olarak etkileyici değildir. Aynı zamanda ozon kimyasında kritik bir rol oynarlar. Bu bulutların yüzeyinde gerçekleşen kimyasal reaksiyonlar, klor içeren bileşiklerin aktif hale gelmesine neden olur ve bu da özellikle kutup bölgelerinde ozon tabakasının incelmesini hızlandırabilir. Stratosferin en dikkat çekici özelliklerinden biri de hava yoğunluğunun son derece düşük olmasıdır. Atmosferdeki toplam havanın yaklaşık %75'i troposferde bulunur. Stratosfere çıkıldıkça hava hızla seyrekleşir. Örneğin 20 kilometre yükseklikteki hava yoğunluğu deniz seviyesindekinin yalnızca küçük bir kısmıdır. 50 kilometreye yaklaşıldığında ise atmosfer o kadar incelir ki her nefeste alınabilecek oksijen miktarı yaşamı sürdürebilmek için yetersiz hale gelir. Bu nedenle insanlar stratosferde normal şekilde nefes alamaz. Deniz seviyesinde soluduğumuz havanın oranları büyük ölçüde aynı kalsa da toplam hava basıncı çok düştüğü için akciğerler yeterli oksijen alamaz. Koruyucu basınç giysileri veya özel yaşam destek sistemleri olmadan bu yüksekliklerde hayatta kalmak mümkün değildir. Peki uçaklar burada uçabilir mi? Kısmen evet. Ticari yolcu uçakları genellikle 10 ila 12 kilometre yükseklikte, yani alt stratosfer sınırına yakın bölgelerde uçar. Bunun nedeni daha sakin hava koşulları ve daha düşük hava direncidir. Geçmişte Concorde gibi süpersonik uçaklar yaklaşık 18 kilometre yüksekliğe çıkarak doğrudan stratosfer içinde seyahat ediyordu. Ancak hava yoğunluğu yükseldikçe azaldığından normal uçakların kanatlarının kaldırma kuvveti üretmesi giderek zorlaşır. Bu nedenle stratosferin üst kesimlerinde geleneksel uçaklarla uçmak mümkün değildir. Bu yüksekliklerde dikkat çeken bir başka olgu ise uçakların arkasında bıraktığı yoğunlaşma izleridir. Yani yoğunlaşma izleri. Bu izler, uçak motorlarından çıkan sıcak ve nemli, egzoz gazlarının çok soğuk ve düşük basınçlı üst atmosferde hızla yoğunlaşarak buz kristallerine dönüşmesiyle oluşur. Çoğu zaman bu izler, troposferin üst kısmında meydana gelir, ancak bazı durumlarda tropopos sınırına yakın bölgelerde oluşan yoğunlaşma izleri alt stratosfere kadar uzanabilir veya onunla etkileşime girebilir. Bu izler kısa sürede kaybolabileceği gibi, uygun atmosfer koşullarında saatlerce kalıcı olabilir ve ince, yapay bulut tabakalarına dönüşebilir. Bilim insanları bu kalıcı yoğunlaşma izlerinin, güneşten gelen ışığı yansıtma ve dünyadan yayılan ısıyı tutma özellikleri nedeniyle iklim üzerinde küçük ama ölçülebilir bir etkisi olabileceğini düşünüyor. Özellikle gece saatlerinde bu etkiler yüzeyin daha az soğumasına neden olabilir. Bu nedenle
Havacılığın iklim üzerindeki etkileri incelenirken, yalnızca karbon salımı değil, bu tür üst atmosfer süreçleri de dikkate alınmaktadır. Ancak bu sakinlik tamamen hareketsizlik anlamına gelmez. Stratosfer boyunca saatte yüzlerce kilometre hıza ulaşabilen güçlü yatay rüzgarlar eser. Kutupların çevresinde oluşan dev kutup girdapları, kış aylarında atmosferin üst katmanlarını şekillendirir. Ekvator üzerinde ise yaklaşık 28 ayda bir yön değiştiren, 2 yılda bir gerçekleşen salınım adı verilen dev bir rüzgar döngüsü çalışır. Bu görünmez hava sistemleri yalnızca stratosferi değil, bazen dünya yüzeyindeki hava durumunu da etkileyebilir. Özellikle kutup girdabının zayıfladığı dönemlerde Arktik bölgedeki aşırı soğuk hava kütleleri Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika'nın iç kesimlerine kadar inebilir. Yani bazen yeryüzünde hissettiğimiz sert kışların kökeni onlarca kilometre yukarıdaki stratosferde yatıyor olabilir. Stratosfer yalnızca görsel olarak sakin değildir. Aynı zamanda şaşırtıcı derecede ilginç bir akustiğe de sahiptir. Bilim insanlarının stratosfere gönderdiği özel mikrofonlarla donatılmış balonlar, insan kulağının duyamayacağı kadar düşük frekanslı sesleri, yani infrasound dalgalarını kaydetmiştir. Bu kayıtlar arasında okyanus dalgalarının çarpışmasından kaynaklanan titreşimler, rüzgar türbinlerinin uzak uğultuları ve hatta kaynağı hala tam olarak çözülememiş düşük frekanslı sesler bulunur. Bu görünmez ses dünyası, stratosferin düşündüğümüz kadar sessiz olmadığını ve hala keşfedilmeyi bekleyen yönleri olduğunu gösterir. Fakat stratosferin asıl önemi, hava olaylarını etkilemesinden çok daha büyüktür. Ozon tabakası olmasaydı, Güneş'ten gelen mor ötesi B ve mor ötesi C radyasyonunun büyük bölümü doğrudan yeryüzüne ulaşacaktı. Bu durum, DNA hasarını artırır, deri kanseri ve katarakt vakalarını yükseltir, bitkilerin gelişimini bozar ve okyanusların temel üreticileri olan fitoplanktonları ciddi şekilde etkileyebilirdi. Başka bir ifadeyle, bugün bildiğimiz karmaşık yaşam büyük olasılıkla var olamazdı. Ancak 20. yüzyılın sonlarında insanlık bu koruyucu kalkanı tehlikeye attı. Soğutucularda, spreylerde ve sanayi uygulamalarında kullanılan kloroflorokarbonlar, yani klor, flor ve karbon içeren gazlar, yıllar boyunca fark edilmeden atmosfere salındı. Bu gazlar sonunda stratosfere ulaşıyor ve güneş ışığı tarafından parçalandıklarında serbest kalan klor atomları ozon moleküllerini yok ediyordu. 1980'lerde Antarktika üzerinde devasa bir ozon incelmesi keşfedildi ve dünyanın karşı karşıya olduğu tehlike ilk kez bu kadar açık biçimde görüldü. Bunun üzerine 1987 yılında Montreal Protokolü imzalandı. Bugün bu anlaşma, insanlık tarihinin en başarılı çevresel işbirliklerinden biri olarak kabul edilir. Zararlı kimyasalların kullanımının büyük ölçüde azaltılması sayesinde ozon tabakası yavaş da olsa iyileşme belirtileri göstermektedir. Ayrıca ozon deliğinin boyutu her yıl mevsimsel olarak değişir. Özellikle Antarktika üzerinde ilkbahar aylarında büyür, yaz aylarına doğru ise küçülür. Güncel bilimsel projeksiyonlara göre mevcut politikalar korunursa, ozon tabakasının 1980'den öncesi seviyelerine büyük ölçüde geri dönmesi, Antarktika üzerinde yaklaşık 2060 ile 2070 yılları arasında beklenmektedir. Stratosfer yalnızca yaşamı korumakla kalmaz. Modern teknolojinin de önemli bir çalışma alanıdır. Meteoroloji balonları düzenli olarak stratosfere yükselir ve atmosfer hakkında veri toplar. Hatta birçok hava balonu 30 ila 40 kilometre yüksekliğe kadar çıkabilir. Bunun nedeni yükseldikçe dış basıncın azalması ve balon içindeki gazın genişlemesidir. Ancak balonlar sonsuza kadar yükselmez. Belirli bir noktada aşırı genişleyen balon zarfı patlar ve taşıdığı cihazlar paraşüt yardımıyla yeryüzüne geri döner. 2012 yılında Felix Baumgartner, bir stratosfer balonundan yaklaşık 39 kilometre yükseklikte atlayarak insanlık tarihinin en sıra dışı paraşüt atlayışlarından birini gerçekleştirdi ve serbest düşüş sırasında ses hızını aştı. Bilim insanları da stratosferi bir laboratuvar gibi kullanır. Işık algılama ve mesafe ölçme sistemleri, araştırma uçakları ve gelişmiş uydular sayesinde ozon miktarı, sıcaklık değişimleri ve atmosferik kimya sürekli izlenmektedir. Çünkü stratosfer, dünyanın iklim sistemiyle düşündüğümüzden çok daha güçlü biçimde bağlantılıdır.
Örneğin büyük volkanik patlamalar sırasında atmosfere yükselen kükürt dioksit gazları stratosfere ulaşabilir. Burada oluşan sülfat aerosolleri, güneş ışığının bir kısmını uzaya geri yansıtır. 1991 yılında Pinatubo Yanardağı'nın patlaması sonrasında küresel sıcaklıkların yaklaşık yarım derece düşmesi, bunun en bilinen örneklerinden biridir. Günümüzde bilim insanları ayrıca stratosferin kendisinin de değişmeye başladığını gözlemliyor. Artan sera gazları yeryüzünü ısıtırken üst atmosferin bazı katmanlarını soğutuyor. Ölçümler, stratosferin son yıllarda yavaş yavaş inceldiğini ve küçüldüğünü gösteriyor. Bu değişim, insan faaliyetlerinin yalnızca yeryüzünü değil, atmosferin onlarca kilometre yukarısını da etkileyebildiğini gösteren dikkat çekici bir kanıt. Ve belki de bütün hikayenin en çarpıcı kısmı burada yatıyor. Günlük hayatımızı yaşarken çoğumuz stratosferi hiç düşünmeyiz. Onu göremeyiz, ona dokunamayız ve bulutların üzerinde sessizce duran bu katmanın varlığını çoğu zaman fark etmeyiz. Ama her gün, her saniye, dünya üzerindeki yaşamı koruyan görünmez bir kalkan gibi çalışır. Gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz şey aslında yalnızca başlangıç. Bulutların üzerinde, gözden uzak ama etkisi her yerde hissedilen bir katman, dünyanın dengesini sessizce korumaya devam ediyor. Biz fark etmesek de, yaşamın kırılgan sınırlarını her gün yeniden çizen bu görünmez sistem, gezegenimizin en hassas dengelerinden birini ayakta tutuyor. Ve bu denge, stratosferin içinde saklı.